Tamam. Evet aynen. Tamam, hadi görüşürüz. Şimdi gazete yayın şefi Nazif Menteş'le görüştüm. Kosova'daki son gelişmeleri vesaire ele aldık. Anlatacak gerçekten çok önemli şeyler var. Bence hemen başlayalım. Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlik, Nisan ayında Sırp nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde yapılan yerel seçimin ardından yeniden tırmandı. Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve bu nedenle Arnavut adayların kazandığı seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan Sırplar, seçilen Arnavut siyasilerin göreve başlamaları ile ülkenin kuzeyindeki farklı şehirlerde gösteriler düzenlerken, yaşanan olaylarda gösterilere müdahale eden NATO askerleri de yaralandı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkesinin içinde kurulması planlanan Sırp Belediyeler Birliği'ne katı bir şekilde karşı çıkarken, son gelişmenin ardından Kosova'nın en yakın müttefiki konumundaki ABD'nin de deyim yerinde ise Kosova'ya sırtını dönmesi gözlerden kaçmadı. NATO barış gücü kapsamında Kosova'da bulunan Türkiye'de buradaki askeri varlığını güçlendirirken uluslararası toplumun baskısı sonucu söz konusu şehirlerde yeniden seçim yapılacağı sinyalinin Kosovalı yetkililerce verilmesi gerilimin düşmesini sağladı. Bugünkü içeriğimizde size Kosova-Sırbistan hattında yaşanan son gerilim ışığında uzun yıllardır süren bu meselenin tarihi boyutunu da anlatacağım. Hazırsanız gazetenin 10'unu başlıyor. Meselenin geçmişine değinmeden önce son birkaç haftadır yaşananları hatırlayalım. 23 Nisan'da Kosova'daki Sırp nüfusun yoğun yaşadığı bazı şehirlerde yapılan erken yerel seçimlerin Sırp seçmen tarafından boykot edilmesiyle Arnavut adaylar bu belediyelerde seçimleri kazandı. Seçimlerde 45.095 kayıtlı seçmenden sadece 1567'si oy kullandı. Arnavut belediye başkanlarının Mayıs ayı sonunda yemin ederek göreve başlamaları planlanıyordu. Hatta bazı adaylar yemin ederek resmen görevlerine de başladı. Ancak Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam eden Sırbistan iradesi söz konusu belediye başkanlarını tanımayacağını açıkladı. Kosovalı Sırplar Arnavut kökenli belediye başkanlarının yemin etmesiyle işgalin de resmen başladığını öne sürerken birçok şehirde söz konusu adımların protesto edilmesi kararı alındı. 26 Mayıs günü Sırp nüfusun yoğun yaşadığı bazı şehirlerde yeniden siren sesleri duyulurken Sırbistan'da orduya hazır ol emri verildi. Kosova'daki Sırplar seçilen Arnavut belediye başkanlarının belediye binalarına girişine izin vermedi. Zvečan'da olaylara müdahale eden polis ile Sırp göstericiler arasında arbede yaşanırken çıkan olaylarda 4 kişi yaralandı ve polis aracı ateşe verildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, ordunun en kısa zamanda Kosova sınırına doğru yönelmesi emrini verdi. Zvečan, Zubin Potok ve Leposavić şehirlerindeki gösteriler büyüyerek devam ederken 29 Mayıs'ta Zvečan Belediyesi önünde yapılan gösteride Sırplar NATO bünyesinde ülkede görev yapan Kosova Barış Gücü yani KFOR mensupları ile çatıştı. KFOR askerleri ve sahada görev yapan Kosova polisine sert cisimler fırlatan göstericiler 30 askerin yaralanmasına neden oldu. Gerginliğin devam etmesi üzerine bölgenin ağabeyleri konumundaki NATO ile ABD harekete geçti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 28 Mayıs'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Kosova'da yaşananları ele aldı. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Stoltenberg, AB öncülüğünde yapılan Belgrad-Priştine diyalog sürecinin hemen çalıştırılması gerektiğini ve bunun barış için tek yol olduğunu ifade etti. Priştine tarafının gerginliği düşürmesi ve tek taraflı ve istikrarı bozucu adımlar atmaması gerektiğini savunan Stoltenberg, NATO'nun güvenli ortamı sağlamaya devam edeceğinin de altını çizdi. NATO'dan yapılan açıklamada Kosova Barış Gücü'ne takviye amaçlı ilave asker gönderileceği de bildirilirken Stoltenberg bu sayının 700 olacağını açıkladı. Yaşanan son gerginliği yakından takip eden Türkiye ilk açıklamasını 29 Mayıs gecesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayların endişeyle takip edildiği ifade edilerek bu olayların bölgesel güvenlik ve istikrara zarar verdiği vurgulandı. Tüm taraflara şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yapılan açıklamada bölgede gerilimin azaltılması, kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesinin yegane yöntemi halen yürütülmekte olan diyalog sürecinde ilerleme sağlanmasıdır denildi. Akabinde 3 Haziran'da Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılarak NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından yapılan talebe istinaden ihtiyat birliği olarak
Kırklareli'deki 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı bir komando taburunun Kosova'ya görevlendirildiği ve bu görevlendirilen taburun 4-5 Haziran'a kadar Kosova'nın Prizren şehrinde bulunan Sultan Murat Kışlası'na intikali için gerekli hazırlıklara başlandığı bildirildi. Türk askerinin Kosova'ya intikali planlandığı üzere 5 Haziran'da tamamlandı. ABD, Kosova'nın bağımsızlığında en büyük paya sahip ülkelerden ve Kosova'nın birincil müttefiklerinden biri olarak görülüyor ve kabul ediliyor. Peki ama bu son gerginlikte ne oldu da ABD idaresi Kosova'ya sırtını döndü? Öncelikle Stoltenberg'in az önce bahsettiğim açıklamasından da görüleceği üzere son gerginliğin nedeni Kosovalı Arnavutlar olarak görülüyor. Oysa seçime katılmayan ve Arnavut adayların seçilmesini sağlayan Sırpların boykotu oldu. Neyse, buraya girmeyeceğim. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arnavut kökenli belediye başkanlarının güç kullanarak Sırp nüfusun yoğun olduğu şehirlerdeki belediye binalarına girmeye çalışmalarının ABD'nin aksi yöndeki tavsiyene rağmen yapıldığını vurgularken, Blinken'in bu açıklaması Kosovalı Arnavutların tepkisini çekti. Blinken, kriz nedeniyle Albin Kurti hükümetini suçlarken ABD'nin Priştine Büyükelçiliği de Kosova'ya yaptırım kararı alındığını ve bu çerçevede ABD'nin Balkanlardaki en büyük askeri tatbikatı Defender Europe 2023'ün Kosova ayağının sona erdirildiğini açıkladı. Başbakan Kurti, Blinken'e tepki göstererek ABD'nin bu yanlış tavrının adaletsiz ve incitici olduğunu vurguladı. ABD'nin Batı Balkanlar özel temsilcisi Gabriel Escobar da seçilen belediye başkanlarının başka yerlere görevlendirmelerini, gerekirse evden çalışmaları gerektiğini söylemesi de bardağı daha da taşırdı. Kurti, seçilmiş isimlerin Zoom üzerinden görev yapmayacağını ve Kosova'nın demokratik bir cumhuriyet olduğunu, ayrıca asla faşist militanlara teslim olmayacağını ifade etti. Euronews Arnavutluk tarafından yayınlanan ve ABD hükümetine ait bir iç yazışmaya atıf yapan haberde, ABD ile AB'nin Başbakan Kurti ve İçişleri Bakanı dahil genel olarak Kosova aleyhinde bir dizi sert yaptırım uygulamayı planladığı öne sürmesi de gözden kaçmadı. Haberdeki iddiaya göre 2 safhalı yaptırımların ilk kısmının Kosova'ya yönelik AB fonları, vize serbestisi süreci, Avrupa Konseyi'ne üyelik, ABD fonları ve Batı tarafından fonlanan projelerin askıya alınması olacak. Yaptırımların ikinci safhası ise Kosova'nın müttefiklerinin Sırbistan'ın Kosova aleyhindeki uluslararası alanda yürüttüğü tanınma kararlarının geri çekilmesi yönündeki seferberlik konusunda pasif davranmaya başlamaları, Kosova'daki uluslararası gücün yeniden şekillendirilmesiyle ABD askeri varlığının ciddi oranda azaltılması ve Kosova'nın belirli uluslararası kuruluşlardan çıkarılması olacak. Ülkenin kuzeyindeki gerilimin tırmanması halinde yaptırımların ayrıca Başbakan Kurti ve İçişleri Bakanı Şveç'la dahil bireysel tedbirler de içereceği ve her iki Kosovalı liderin güvenlik ve barışa tehdit teşkil etmeleri gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edilebilecekleri de ifade ediliyor. AB, NATO ve ABD'nin baskıları ve hatta tehditleri sonucu Kosova makamları söz konusu belediyelerde yeniden seçime gidilebileceğini açıklamak zorunda kaldı. Başbakan Kurti, ABD'li Ulusal Güvenlik Müşavir Yardımcısı John Feiner ve senatörlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada seçimlerin yenilenmesi için Belgrad tarafından desteklenen şiddet olaylarının sona ermesi şartı koştu. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de Kosova'nın kuzeyinde yeni seçimler düzenlemeye hazır olduğunu anımsatarak bu önerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından yapıldığını söyledi. Son olarak Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz da ülkenin kuzeyinde Sırpların yoğun olarak yaşadığı 4 belediyede yeniden yerel seçim yapılması fikrine açık olduklarını söyledi. Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp listesi ise ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyede tekrarlanması planlanan olağanüstü yerel seçimlere katılmak için 2 şart koştu. Sırp listesinden yapılan açıklamada seçimlere katılım sağlanması için öncelikle Priştine tarafından Kosova'nın kuzeyindeki polis birliklerini geri çekmesi ve Sırp Belediyeler Birliği'ni kurması istendi. Açıklamada 29 Mayıs'ta yaşanan şiddet olayları nedeniyle gözaltına alınan ve Kosova'nın anayasal düzenini yıkmaya çalışmakla suçlanan Kosova Sırpların da serbest bırakılması gerektiğine işaret edildi. Güncel meseleleri bir kenara bakıp Sırbistan-Kosova meselesinin geçmişine de bakmakta fayda var. Federal bir yapıya sahip olan eski Yugoslavya'da Kosova, Sırbistan Cumhuriyeti içinde yer alan iki özerk bölgeden biriydi. Josip Broz Tito'nun
1980 yılında vefat etmesinin ardından Kosova temsilcileri kendilerine de Cumhuriyet statüsü verilmesini istedi. 1981 yılında ülke genelinde büyük ve olaylı protestolar gerçekleştirildi. Dönemin aşırı Sırp milliyetçisi Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević, 1980'lerin sonlarına doğru önce Kosova'daki yöneticilerin yerine kendine yakın isimleri atadı, akabinde özerklik statüsünü de ellerinden aldı. Yugoslavya'nın dağılma sürecine girmesinin ardından ise Kosova Kurtuluş Ordusu yani UÇK 1996 yılında silahlı bir mücadele başlattı. 1998 yılının Mart ayında başlayan kanlı savaş, NATO'nun Sırbistan'a yönelik askeri müdahalesiyle sona ererken 10 Haziran 1999'da imzalanan Kumanova Anlaşması ile sona erdi. Kosova'nın yönetimi Birleşmiş Milletler'e devredildi. NATO liderliğindeki Kosova Barış Gücü yani KFOR göreve başladı. 2006 yılında Kosova'nın nihai statüsünü belirlemek için müzakerelere başlandı. 2007 yılında denetimli bağımsızlık öneren bir karar taslağı çözüm önerisi olarak sunuldu. Taslak, ABD, İngiltere ve Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi'nin diğer Avrupalı üyelerince desteklense de Rusya'nın karşı çıkması üzerine tam 4 kez revize edildi. 17 Şubat 2008'de ise Kosova Meclisi tek taraflı bağımsızlık ilan etti. Kosova, bugün 100'den fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınsa da Sırbistan burayı hala kendi toprağı olarak görüyor. Kosova'nın tek taraflı bağımsızlık ilanından sonra iki ülke arasında nihai sonucu karşılıklı birbirini tanımak olacak şekilde ilişkilerin normalleştirmesi amacıyla Avrupa Birliği tarafından 2011 yılında bir diyalog süreci başlatıldı. 12 yıldır devam eden diyalog süreci sık sık yaşanan gerginlikler nedeniyle sekteye uğradı ve taraflar somut bir anlaşmaya varamadı. Diyalog sürecindeki en büyük ilerleme 2013 yılında Brüksel Anlaşması'nın imzalanmasıyla yaşandı. Söz konusu anlaşma iki ülkenin de AB'ye üyelik yolunu açarken Kosova tarafı bu anlaşma ile aslında Sırbistan'ın kendilerini de tanıdığını öne sürdü. Brüksel Anlaşması'nın en önemli maddesi hiç şüphesiz Kosova'da Sırp Belediyeler Birliği adı altında bir yapı oluşturulması oldu. Bunun yanı sıra dolaşım serbestliği, emniyet güçlerinin Kosova polisi çatısı altında örgütlenmesi ve iki ülkenin de karşılıklı olarak birbirlerinin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini bloke etmeyeceğini taahhüt etmesi gibi maddeler de anlaşmada yer alıyordu. Kosova tarafı Sırplara bir nevi özerklik tanıyacak olan Sırp Belediyeler Birliği'ni hala kurmadı. Zira Kosovalı yetkililer böyle bir oluşumun kurulması halinde Sırbistan'ın her daim iç işlerine müdahil olabileceğini savunuyor. Sırp Belediyeler Birliği ya da Sırp Belediyeler Topluluğu olarak nitelendirilen oluşum ilk olarak 2013 yılında Brüksel Anlaşması ile gündeme geldi. Sırplar 1991 yılındaki nüfus sayımına göre Kosova nüfusunun %10'unu oluştursalar da bu rakamın bugün %5'e kadar düştüğü tahmin ediliyor. Kurulması öngörülen Sırp Belediyeler Birliği'nin merkezinin Kuzey Mitrovica olması ve Zubin Potok, Leposavić, Zvečan, Štrpce, Kolokov Vrbovac, Graničanica, Novo Brdo, Raniluk ve Parteş belediyelerinin de bu birliğin içinde yer alması planlanıyor. Birliğin herhangi bir yasama yetkisine sahip olması beklenmese de Sırbistan'ın doğrudan Kosova'nın iç işlerine karışmasına zemin hazırlayacağı için Arnavutlar tarafından buna sıcak bakılmıyor. Aslında birliğin yetkisi Avrupa sözleşmeleri ve Kosova yasalarına uygun olarak eğitim, ekonomik kalkınma, sağlık, şehir ve bölge planlama alanlarında tam gözlemci gücüyle sınırlı olacak. Sırp Belediyeler Birliği'nin 2015 yılında kurulması öngörülse de bugüne kadar hala kurulmadı ve iki ülke arasındaki meselenin en önemli başlığı olmaya devam etti. Avrupa Birliği ve ABD, Kosova ile Sırbistan arasındaki meselede en aktif batılı güçler olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği 10 yıldan daha uzun süredir tarafları bir araya getirse de ilişkileri normalleştirme sürecinde çok somut sonuçlar elde edemedi. Daha önceki görüşmelerde toprak değişimi dahi gündeme gelen çözüm önerilerden biri oldu. Çünkü Sırbistan karşılığında hiçbir şey almadan Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımayacağı gibi her iki ülke de Avrupa Birliği'ne girebilmek ve hatta üyelik yolunda yol kat edebilmek için yıllardır süren bu meseleyi nihai bir çözüme kavuşturmak zorunda. Sırbistan yönetimi de diyalog sürecinde sona yaklaşıldığının artık farkında ve AB'nin bu konudaki baskısını üzerinde hissediyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić de daha önce birçok kez uluslararası toplumun artık bu meseleye nokta konmasında ısrar ettiğini söyledi. Sırbistan, Kosova içindeki Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulmasında ısrar ederken Kosova tarafı ise Almanya ve Fransa'nın önerdiği çözüme sıcak bakıyor. Bu model Sırbistan ile Kosova'nın eşit haklara sahip, iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesini, her iki ülkenin de
Avrupa Birliği üyelik sürecinde ilerlemesini, aralarındaki sorunları barışçıl bir şekilde çözmelerini, tehdit ve güç kullanımından kaçınılmalarını, birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve sınırlarına saygı duyulmalarını kapsıyor. Her ne kadar bir madde olarak yer almasa da bu çözüm modeli Sırbistan'ın Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanınmasını istiyor. Konuşulan bir diğer model ise toprak değişimi. Zira Kosova içinde bir Sırp nüfus olduğu gibi Sırbistan içinde de Arnavutların yaşadığı Preševo Vadisi olarak bilinen bir bölge bulunuyor. Ancak toprak değişimi Balkanlarda Pandora'nın kutusunu açmak anlamına geleceği için bu seçeneğe taraflar pek sıcak bakmıyor. Kosova efsanesi, Sırp milli kimliğinin temelini oluşturan ve Sırp milliyetçiliğinin adeta atom çekirdeği olan en önemli Sırp siyasi efsanelerinden biri. Bugün de Sırp siyasetinde son derece etkili olan Sırp Ortodoks Kilisesi, Kosova efsanesini beslemeye devam ediyor. Söz konusu efsanenin temeli ise 1389 yılındaki 1. Kosova Muharebesi'ne dayanıyor. Savaşta Osmanlılara karşı ağır bir yenilgi alan Sırplar, Kosova efsanesinde aslında bu savaşın bir yenilgi olmadığını ve derin bir anlama sahip olduğunu savunuyor. Sırplar, söz konusu savaşta hayatını kaybeden Çar Lazar'ın bu dünyadaki krallık yerine cennetin krallığını seçtiğine inanıyor. Çar Lazar, aziz ilan edilirken öldürüldüğü 28 Haziran Sırpların en büyük dini bayramlarından biri olarak kutlanıyor. Sırbistan'ın en önemli siyasi figürlerinden biri olan Dışişleri Bakanı Ivica Dačić'in Kosova için kullandığı şu ifadeler son derece dikkat çekici. Yahudiler için Kudüs, Müslümanlar için Mekke, Katolikler için Vatikan neyse Sırp halkı için de Kosova odur. Öte yandan Sırp Ortodoks Kilisesi'nin eski merkezi olan İpek Patrikhanesi'nin de bugün Kosova sınırları içerisinde bulunduğunu söylemekte de fayda var. Kosova'ya dair en güncel meseleleri anlatmaya çalıştığımız bu içeriğimizi beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Balkanlara dair merak ettiklerinizi ve yeni içeriklerimiz için tavsiyelerinizi yorumlara da yazabilirsiniz. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Tamam. Evet aynen. Tamam hadi görüşürüz. Şimdi gazete yayın şefi Nazif Menteş ile görüştüm. Kosova'daki son gelişmeleri vesaire ele aldık. Anlatacak gerçekten çok önemli şeyler var. Bence hemen başlayalım.